Evet tatlım. Neredeyiz? Bu macerada. Doğru telaffuz edebiliyor muyum bilmiyorum ama bence öyle okunuyordur. Priene antik kentindeyiz. Evet. Aydın'dayız. Aydın'da Priene antik kentindeyiz. Şöyle. Yazılışı bu. Şu da antik kentin çok eski bir görseli. İyon yani antik Yunan kentlerinden birisiymiş. 12 antik Yunan kentinden birisiymiş Priene. Evet. O zaman Gidelim. hadi gidelim. Priene antik kentiyle şu gördüğünüz ova, biz biraz araştırma yaptık akşam. Şu gördüğünüz ova aslında denizmiş. Yürüyüş biraz tepeye yapmışlar. Siz de bizim gibi hiç hayal ediyor musunuz? O dönemde yaşasaydım acaba buralar nasıl görünürdü? Nasıl olurdu? Biz birçok antik kentte bu duyguya kapılıyoruz açıkçası. Evet, seçeneğimizi Sağdan gidiyoruz. Mısır tanrıları alanını göreceğiz önce. hadi bakalım. Bakalım ne olur. Max Gülden'in yanında dur. Mısır Tanrıları Tapınağı'nın Yani alan diyor. ihtişamı mı denir? Ne denir ona? İstişamı mı denir? İhtişam. Şu bölge aşağıda göster istersen manzarasını. Manzaraya da bakalım. Daha güzel gözüküyor. Şöyle. Güzel geliyor aşağıdan. Evet evet. Yani Doğa ele geçirmiş. ya ben şöyle bir his uyandırıyor burası bende. Oraya yığmışlar falan ya, altında önemli bir şey yok diyorlar. Yabancı arkeologlar buraya gelmiş. Bir şey aramışlar. Bulmuşlar ve bırakmış gitmişler. Yani tabi bunlar bizim tamamen bilgisiz fikirlerimiz ama Bir şeyler bulup götürmüşler zaten. tabii canım yani. Heron. Nekropol. Antik dönemde ölüler genellikle nekropol adı verilen kent dışındaki mezarlık alanlarına gömülüyorlardı. Kent içi gömü ise seyrek rastlanılan bir uygulama olup özel bir öneme sahip seçkin şahsiyetlere ve kahramanlara tanınan bir ayrıcalıktı. Burada görülen kalıntılar Pierre'nin tek kent içi mezar yapısına Heron aittir. Dış ölçüleri 5.46-80 olan mezar yapısı Tiyatro Caddesi'nde, tiyatronun doğusunda, yukarı Cimnasyum'un kuzeyinde kentin en işlek noktalarından birinde yer alır. Yani şu anda bulunduğumuz bu yol aslında kentin en işlek noktasından biri. Bahsedilen mezar anıtı da bu. Kazıda bulunan buluntular. Evet, eşyaları ile birlikte gömülme ritüeli burada da varmış. Ama kimin olduğunu anlayamamışlar. Evet. Bir niş içerisinde muhtemelen ölen şahsın heykeli yer alıyordu diyor. Ama kim olduğu Belli değil. Erken Roma İmparatorluğu dönemi. Evet, şu anda daha buradayız. Biraz daha yaklaştırayım. Daha hiçbir yer görmemişiz aslında. Şimdi gireceğimiz tiyatronun bir tasviri. Şurası izleyici bölümü, göreceksiniz. Sahne alanı, orkestranın bulunduğu yer ya da konuşmanın yapıldığı yer vesaire. Zengin kesimin oturduğu oturaklar, protokol koltukları. Hadi bakalım nasılmış. Ekstrem mi? Oo, yazı buldum ilk defa burada. Burada da var. Aa bak. Kalp şeklinde yaprak işlemesi. Evet. Öyle bir şey görmemiştik daha önce. Evet, işte. Gülden'in fark ettiği hemen girişte bulunan
Kalp Kalp şeklinde yapraklar onlar. O bir yapraklar. ağacı ya da bir 6500 kişinin burada olduğunu hayal etsenize. Ve sahnede bir oyun sergileniyor. Muhteşem. 6500 kişilik bir tiyatro. Kameradan benim kadar iyi görebiliyor musunuz bilmiyorum ama Menderes Ovası efsane gözüküyor. Buradan aşağılara gidecek olursanız Söke üzerinden buraya mutlaka uğrayın. Kilometre olarak çok uzatmıyor sizin yolunuzu. Yani çok kısıtlı vaktiniz bile olsa şu anda bulunduğum konuma gelin ve bulunduğum konuma çıkın ve manzaranın tadını çıkartın. Şu gördüğünüz kısım sahne. Onun arkasında bir duvar daha varmış. Şu kısımda, ellerimin olduğu kısımda bir duvar daha varmış. Aşağıda göstermiştim görseli. Şu sütunların üzerinde, baştaki ve sondaki sütunun üzerinde heykeller varmış. Ve burası bir tiyatro sahnesi. Şu kısımda tiyatrolar sergileniyormuş. Öndeki protokol koltukları sağlam kalmış. Gezdiğimiz birçok antik kentte bunlar ya yoktu ya da çok kırılmış ya da çok bakımsızdı. işlemeleri de duruyor aynı zamanda koltukların. Koltukların işlemeleri de duruyor diyor Gülden. Önlerinde yazılar var. Ve önlerinde yazılar var. Evet, Gülden'in biraz önce bahsettiği işlemeler. Bu işleme bütün koltukların altında mevcut. Tiyatro sütunlarında da var. Bu taraftan gel. Bak çıkarıyor, sen geri gidiyorsun. Ve şuradaki yazılar, aslan pençeleri ve şuradaki kalp. Amfiteyatrodan çıktık ve başka bir bilinmezin içine doğru devam ediyoruz. Kabine vardı ama yaklaşık okuyamadım orayı. Hemen şurada bir tabela var. Buradaki ovallik Evet, bunlar. altıgen masa şövalyeleri. Merdiven bu. Merdiven, kilise mi? Bildim. Evet, sen çözüyorsun artık bu işi. Orada bir enteresan taş var. Vardı. Bunun gibi öyle dallı falan yoktu hiçbir yerde. Evet, bu mekan Psikoposluk Kilisesi'ymiş. Şehrin en büyük kilisesi, ana kilise. Ön avlu, şu kısım, pardon. Bulunduğumuz yer mi? Evet, bulunduğumuz yerin hemen Evet. önü, ön avlu. Biraz önce merdivenli alan, o altıgen alan ve şurada da bir havuz var. Kutsal havuz olabilir bu. Olabilir. Üçüncü kısımda burası. Minberin de tasviri görüntüsü buymuş, o merdivenli olan yer. Altıgen kısım aşağıda kalıyor ve sonrasında buraya mı geçiyor? Arınma ritüeli gibi bir şey olabilir belki. Sallıyorum tamamen ama. Bekle Tolga'yı dolama. Amfiteyatro, ana kilise, yerleşim alanları. Bundan yine bir şey gördü bu arada. Evet, Gülden yine bir wow'la yolumuza devam ediyoruz. Bakalım. Az önceki wow'un sebebini gösterelim hemen. Evet. Aradan ağaçların arasından fark ettim o sütunları. Evet, kameradan Asıl çok manzara burada. evet. Kalmadığı için de düşüp parçalanmadığı için de korunmuş şekilde kalmış. Bunlar daha ufak. Bunu kolunu açabiliyorsun. Kraros'takileri Tabii, çok daha büyüktü. Ama aynısı. Evet, Gülden'in yine bir oğuyla birlikte bu alan Sürekli arkadan benim ooo diye sesim geliyor. Athena kutsal alanının tahmini görseli, anıtsal giriş alanının olduğu bölüm. Bu da
iç kısmının tasviri. Bir proplon yani anıtsal giriş kapısı, bir sunak, tapınak ve bir stoadan yani sütunlu galeriden meydana geliyor. Tanrıça Athena, Polias'a adanmış olan Priene'nin en büyük tapınağı M.Ö. 4. yüzyılda mimar Paitaos, telaffuzlardan dolayı özür dilerim, tarafından planlanmış ve çevreye hakim konumdaki bir kaya sırtında inşa edilmiştir. Başlangıçta Büyük İskender tarafından parasal destekte bulunan yapı kompleksinin bitirilme süreci sonra Athena'nın yanında tapınılan ilk Roma İmparatorluğu Augustus döneminde kadar devam etmiştir. Milattan önce 27, milattan sonra 14. yüzyıla kadar Athena tapınağına doğru ilerlerken. Sütunların arasında gezerseniz böyle muhteşem görselleri de görebilirsiniz. Klasik dönemin ünlü mimarı Teos tarafından planlanan ve daha antik çağlarda büyük bir üne sahip olan Athena Tapınağı sürekli şantiye halindeymiş. Tapınağın inşası için yaklaşık 400 sene çalışılmış ve ancak İsa'dan sonra 4. yüzyılda bitirilmiştir. Bu büyük yapı projesi için mermer mimarının ağırlığını sorunsuz bir şekilde taşıyabilecek kayalık bir alan seçilmiş. Kayalık zemin sadece güneybatıda dik inmektedir. Bu bölümde yaklaşık 10 metre uzunluğundaki bölüm suni bir temel olarak tamamlanmış. Bu da mermer bloklar 2 metre yüksekliği kullanılarak şöyle sadece 10 metrelik bir alan yapılmış. O alanı da şurada gösteriyorlar. Evet. O alanda bu alan. Şöyle biraz açınızı değiştireyim. Şu gördüğünüz alan da aslında yine kazı alanına dahil ama çıkartılmamış. Aşağıda bir yol görüyorum. Tam şu parmağımın olduğu yerde gözüküyor yol. Burası da bizim tahminimize göre bir yaşam alanı. Size biraz önce bahsetmiştim. Latmos Dağı, Bafa Gölü. Miletos burada, Priena burada. Azat Gölü, Priene. Biz şu an buradayız. Şu kısım bundan çok önce deniz olduğunu hayal edin şu bölgenin. İşte 1500 yıl öncesi, 800 yıl öncesi falan yani herhalde öyledir. Evet, aşağıda alev yolun sonucunda sahilin geriye doğru ilerlemesini gösteriyor. Bak koyu kırmızıdan yıllar şunlar. Koyu kırmızıdan 1500 yıl önce dolmaya başlamış. 800 yıl önce buralara dolmuş. 300 yıl buralar. Burası da artı eksi ondan sonrası. Böyle dola. Yani şurası aslında Söke'den Söke ile Bafa Gölü arası aslında denizmiş şu bölüm.
Şu bölüm denizmiş. Zaten size videolarda da gösterdim girişte. İnanılmaz bir düzlük. Efsane bir. Ya bunları ne bileyim garip ya. Binlerce yıl önce çoğu yerde de var gerçekten. İşte o delta İzmir tarafından gelirken deltadan geçerken o her yer sulak sulak görünce acaba burası da deniz olabilir mi demiştik. Oluyormuş. Oluyormuş. 500 yıl önce oluyormuş. Ve şöyle bir manzaranın aslında deniz manzaralı bir alanda oldu. Şimdi ben yine konudan konuya atlıyorum ama şu üst alanda da haritalarda hep bir yer olduğu gözüküyor. Ama oraya nasıl çıkılabileceğini keşfedemedim. Yani Açık çok değil dik. muhtemelen çünkü bir şey yok. Ya bir yol vardı şu anda ağaçlar yüzünden Evet. ama bir çalışma yapılmadığı için açılmamış. Yani o tepenin düz gözüken üst Kısmında bir şey var. Üst düzlüğünde bir şey varmış. Haritalarda gözüküyor ama ne olduğunu hatırlayamıyorum. Çıkarken bakalım. Evet. Bakın. Deniz minaresi. Evet. Bak elimdekini göster istersen daha net gözüküyor elimdekiler. Evet. Yani böyle tepede bir yerde. Ama aslında belki de bunlar fosil. Yani Değil mi? Neden olmasın? enteresan. Hani deniz kenarı olsa burası mantıklı. Ama önceden Bak, deniz küçükleri falan kenarıymış. var. Çok fazla var ama hep üsteler. Bence o sütunlar yanlış yerde diyecektim de değilmiş. Ama işte birçok sütun var. Bak şuradan bir başlıyor sütunlar. Evet, ya işte altı yol ya Şuradan. orası. Evet. Şuradan şöyle ta şu son kısma kadar burası hep sütunlarla çevrili. Şu kısım 500 kişiyi barındırabiliyormuş. Oturma alanıyla birlikte. Evet. 3 tane oturma bölmesi var işte. Tam karşısı sağ ve sol. Şu anda Gülden'in önünde durduğu bu yapıyı biraz sonra size 3 boyutlu canlandırmasını göstereceğim. Şu. Yani ev kısımları, biraz önce yürüdüğümüz tapınak yolu, tapınak Gez gez bitmiyordu. tahminimizden daha büyük, daha korunaklı. Şu anda gıda pazarına gidiyor Evet, bu yol. sinagog, gıda pazarı ve Helenistik dönem evleri varmış bu tarafta. Aslında bir şey yok gibi gözüküyordu yukarıdan baktığımızda. Hani sadece dökülmüş Taş taşlar var yığınları gibi diye gözüküyordu gözüküyordu. ama Şu alansa hemen arkamda gördüğünüz yol, tapınağa giden yol. gıda pazarı, şurada bir tabela var. Et ve balık pazarı diyor bu taraf için. Hepsi buraya. Kentin siyasi merkezini oluşturan Agaro'nun hemen batısında gıda pazarı bulunmaktadır. Pierre'ne de bulunan bir yazıt hububat ve diğer gıda ürünlerinin satıldığı bir pazar alanından bahsetmektedir. Antik dönem pazarlarında tipik satış tezgahı olarak hizmet eden mermer masalar, resim 1 şu. Pazar tezgahıymış. Mermer masalar. Gıda pazarı olarak adlandırılmasında en önemli unsurdur. Alanın kuzey tarafında Batı Kapı Caddesi üzerinde küçük bir sütunlu galeri bulunmaktadır. Yan yana dizili odalardan oluşan diğer bir galeri de meydanı güneyden sınırlandırmaktadır. Alan günümüzde civarda daha önce çalışan arkeologların yığdığı mimari parçalarla doludur. Araştırmalar Gıda Pazarı'nın resim 2. Kentin ilk planlamasında yer aldığını göstermiştir. Alan muhtemelen İsa'dan önce 2. yüzyılda yani İsa'dan önce 4. yüzyılda planlanan ve inşa edilmeye başlanan Agora'dan çok sonra inşa edilmiştir. Deyim yüzünden ortaya su oluğu yapmışlar. Ancak o yüzden de haliyle korunmuş bu taraf. Tapınağa çıkan merdivenler. Milattan önce yapılmış yollarda yürümek.
Milattan önce yapılmış yollarda düşmek. Küçük sütunvari yuvarlak şeyleri de hiç görmemiştim daha önce o kadar ufak ya da yerleşim yerlerinde daha doğrusu. Evet. Daha büyük sütun. Biz Max'i Border Collie olarak düşünüyorduk ama sanırım Max tazı. Kafası yerden kalkmıyor. Güllenleri biraz yukarıda bıraktım ve ben aşağıya hızlı bir tur yaptım. Onlar şu an kameranın açısında bile gözükmeyen daha şu uç noktada var. Evler bu bölgeye kadar devam ediyor. Yol buradan devam ediyor. Şöyle bir giriş kapısı gibi bir alan var. Şu tarafa doğru bir çıkayım. Sanırım antik kentin sur duvarlarına ulaştım diye tahmin ediyorum. Şimdi şuradan şu tarafa doğru yürümeye devam edeceğim. Düşmezsem. Evet. Milattan önce deniz manzarası. Ve benim çok uzaklaştığımı gören Gülden Max'le birlikte peşime düşer. Sona kadar ineyim dedim. Burası son. Sur duvarları yok. 1 metre var arkamda. Manzara efsane değil mi? Yamacın tamamı gözüküyor bu taraftan. Evet. Güzel bir manzara. Çekmen lazım. Manzaranın keyfini çıkartan bir Max. Bakın şu kısım sur duvarları devam ediyor şu bölgeye kadar. Ve şu bölgeden de görüyoruz. Yamaca yerleştirilmiş harika bir antik kent. Gülden bir şey gördü. Beni de çağırıyor. Bu tarafından böyle çok güzel fotoğraf çekebiliriz. Hepimiz oturup yere. Yanlar gözükür. Büyük İskender bu bölgeyi ziyarete geldiğinde değil mi? Evet. Büyük İskender'in evi varmış Priyene'de. Dün akşam incelerken, ziyaret öncesi incelerken okumuştum. Az önce buradan geçerken de tabelayı fark ettik. Alexander'ın evi. Alexander kim falan diye düşünürken benim aklıma geldi. Az önce de bakıp teyit ettim. Büyük İskender'in eviymiş şu alan. Güzel bir manzarası varmış. Denize nazır. Yine de yamaç evleri, yani aslında halkın yerleşik olduğu evlerin arasındaymış gibi.
Evet, tarihi su kanalından geçip Zeminleri orada. tarihi merdivenlerden yürüyüp sinagog alanına giriyoruz. Burada da yine şunlar. Bir kalıntıları var. Ön tarafta bir bahçe alanı gibi bir yer var. Evet, Priene'de zamanında da Yahudiler varmış. İsa'dan önce 4 ve 7. yüzyılın başına kadar sinagog olarak kullanılmış burası. 3 dönemini gösteren yapılar. Bu birinci dönem, ikinci dönem. Görebiliyor musunuz? Şöyle daha yakın tutun. Yapının düz hali. Sonra eklemeler yapılmış. Sonra Bahçe tarafına biraz da bir şey daha yapılmış. eklemeler yapılmış. Şu anda da bu alanın şu bölgesindeyiz. Biz aşağıya kadar gittik. Şu surlardan devam ettim. Şu anda bu bölgedeyiz. Şuradan girdik. Amfiteyatroyu gezdik. Yukarıyı gezdik. Üst tarafı gezdik. Alt kısımdan böyle geldik. Ve şu an buradayız ve buradan devam edeceğiz. Ve size gösterdiğim kayalık bölgenin, hatta şurada da gözüküyor. Evet, şu kayalık bölgenin üstünde Akropolis var. Hadi desin de gideyim diye. Max bekle. Bekle. Beni bekle. Ay, yürümüyoruz artık. Evet, şu an yamaç evlerin içinde dolaşıyoruz. Geri. Tam şurada bir yol var bak. Dur şurada. Ben ne zaman burada bir yol var desem biz genelde yoldan çıkıyoruz ama. Neyse, burası bir antik de olsa bir kent yani. Ne yapayım? Endurocu ruhumdan geliyor bunlar. Doğada gezmeye başladığımızda şurada bir yol var dediği her yolda Tolga'nın kayboldu. Ama bence çok güzel yerlere de çıktık. Tabii değil mi? Yani kaybolduk ama sonu kötü bitmedi hiç. Ona bir şey diyemem, hep güzel yerlere. Mesela Paselis'te kaybolmamız efsaneydi. Paselis gibi bir yerde kaybolduk mesela. Koyun şaşkınlıkla bize bakıyor. Bak yukarıdan iner. Artık çok geç. Antik koyunlar. Ne? Max buraya. Buradan da yol varmış aşağıya. Evet. Bak bu tarafa da yol var. Burası 4 yol ağzı. Ciddiyim bak. Şurası Çeşme. Bak çok güzel bir yere geldik. Bak orası Çeşme. Tam şurası. Şurası bir yol. Şurası bir yol. Geldiğimiz yol bu tarafa doğru devam ediyor. Ve burası bir yol. Antik kentte 4 yol ağzına geldik. Hadi bakalım. Bu tarafa. Max kuzucuklara takıldı. Hey, ben buradayım. Buraya. Çocuk buraya gel. Hiç oraya gelmeyecek. Buraya diyorum, koşturuyorsun önüme doğru. Antik Çeşme. Antik Gülden. Antik Çeşme. Antik sinirler yaşıyorum şu anda. Yanımda yürü. Şu kısımda, şu kısım biraz önce gördüğümüz balık pazarıydı. Gıda pazarı. Gıda pazarı pardon. Gıda pazarının en başında et balık pazarı yazmışlar. Et balık kurumu. Genel olarak evet, et balık kurumu varmış. Sendeyiz. Bir de diyorum ki şu yolda farklı bir durum var bak. Yürüyüş yolu, blok blok taşlar. Yan tarafındaki sıra çizilmiş daha düz taşlar. Evet. Muhtemelen altı boş olabilir. Şey gibi olabilir aslında orası da. Su akar. Bilemedim. Şeysi. Daha düz ve tırtıklı taşlar. Pek su akarı gibi değil. Bence kaymama adına bir şey olabilir. Ama o tırtık ne zaman yapılmış ve ne için yapılmış tabii bilmiyoruz. Ama hepsi aynı şekilde devam ediyor aşağıya Evet. doğru. Sonradan yapılmış olsa. Olamaz muhtemelen. Evet. Yine bir yolun sonu. Bakın şurada yol var. Şurada ben görüyorum. Ağaçlar devrilmiş. Daha ne yolu var? Ama işte o devrik yolun haricinde bir yol var burada. Çok güzel. Manzaralı. Doğru mu gidiyor? He? Aşağıya doğru mu
Yok yok, bu tarafa doğru dönüyor. Gel Max. Max gel. Yanıma gel. Yanıma gel. Gülden'i kandırma çabalarım. Gel buraya. Ağaç kovuğunun altından. Ben nasıl geçeceksen peşinden. Evet. Yol dediğin yol neresi? Şurası. Şuradan şöyle. Saçmalıyorsun. Hayır. Bak şurası işte. Aşağıdaki otobüsü göstermiyor musun? Hayır ya, değil. Max yavaş. Yavaş. Beni bekle beni. Beni. Senin yanına gelince sapıtıyor bu. Sen yanımız daha uzaktayken normal yürüyor. Uzağa gideyim ben. Ve bahsettiğim yol. Wow. Çek Gülden'i. İyi yol. Yol. Gitme şuradan ya. Nerede duruyorsun? Hayır. Baksana. Kapalı olan yol çeşme olarak tahmin ettiğim bir yer daha. Evet. Gel buraya. Şuranın içine girip o alt yola girebiliriz. Gıda pazarının yukarıdan görünümü. Bu altta yamaç evler devam ediyor. Bu ağaçları soran olabilir. Ya da olmasa bile ben anlatacağım. Biz birçok antik kenti gezerken ağaçların yapılara zarar verdiğini hep görürdük. Burada tahminimize göre şu karartılar hep ağaçları yakmışlar bir çeşit kimyasalla ve ağaçların gelişimini engellediklerini tahmin ediyoruz. Evet, kökleriyle beraber yıkılmışlar. Evet, şöyle görebiliriz. Köklerle birlikte birçok alanda hep yıkılmış. İşte şurada yine bir örnek. Aslında biz bu sistemin her ne kadar doğayı sevsek de bu tür tarihi alanlara zarar verdiğini düşünenlerdeniz. Evet. Şu an bulunduğumuz yer bir zamanlar böyle görünüyormuş. Çok efsanevi ya. Şöyle de göstereyim. Kocaman bir alanmış ya. Evet. Ve hep şey böyle işte. Acayip düzenliymiş de bir yandan aslında. Evet. Çok düzenli, derli toplu. İşte şurada bir heykel vardı muhtemelen. Ya da anıt. Fotoğraflardaki. İşte şu bir anıtın giriş kısmı mesela. Bununla ilgili bir bilgilendirme tabelası yok. Şu karşıda var sadece. O da başka bir yer. Gel bakalım Max. Burası ayrı bir yer. Evet. Buranın dışında bir yer burası. Bulunduğum bölge Hela olabilir. Mümkün. Evet, şu an muhtemelen Hela'dayız. Tapınak. Asklepios kutsal alanı. Sağlık tanrısına adanmış bir alan bu. Bios. Oymalı bir şeyler daha var. Ellerim üşüdü. Biraz soğuk. Bu mevsimde gelecekseniz kalın bir şeyler giyin. Yani yaz sıcağında da gezilmez muhtemelen rahat rahat ama Bence yaz sıcağında burası serin olabilir. olur mu dersin ama çok yüksekte ve açıklık ya. Ağaç araları anca. Şu taraftan da bir Aşağıya doğru devam ediyor bu sonradan fark ettiğimiz şey. evet. Şu Farklı tepe yapılaşma. şu tepe yığma tepe. O ilk okuduğumuz. İlk geçtiğimiz. Evet. Orada önemli bir şey olmadığını düşünerek kazıdan çıkan toprak ve taş yığınlarını oraya yığmışlar. Şurada da yine farklı bir. Az önce bahsettiğimiz ağacın zarar vermesi. Evet, iç kısmında. Duvarları yıka dışarıya çıkmış. Dursun.
Biraz önce bahsettiğimiz olay bu işte. Ağaçların zarar vermesi. Biz birçok antik kentte onu yaşadık. Yani gördük, yaşadık demeyeyim de. Priene. Priene antik kentini gezdik bugün. Evet. İnanılmaz ihtişamlı bir antik kent. Ya ben çok zorlandım. Şöyle zorlandım. Size nereyi göstereyim? Orası da çok güzel, burası da çok güzel. Aman şuradan da dolaşalım. Biz çok fazla antik kent gezdik. Bu kadar korunabilen, aslında yıkık, harabe ama neyin ne olduğunu tahmin edebildiğiniz, özellikle yaşam alanlarının tahmin edebildiğiniz, evleri görebildiğiniz. Evet, bilgilendirme yazıyor aynı zamanda. Evet. Korunan derken aslında doğa korumuş bir yandan. Belki Aynen. bu kadar yüksekte olmasının sebebi yani talan edilmemiş, yıkılmış ve o haliyle kalmış gibi gözüküyor. Yani bir kazı çalışması yapılmamış buralarda. Yani açığa çıkartmak Buraya. için üzeri topraklarla kaplanmamış. Onun avantajı olmuş bu halinin korunmasında aslında. Yani tarihini de araştırıp buraya gelirseniz, özellikle şu Menderes Ovası'nın bundan binlerce yıl önce deniz olduğunu hayal edip bulunduğunuz noktadan baktığınızda hayal gücünüzü kullanarak onu düşündüğünüzde hani kafa olarak bambaşka yerlere gidiyorsunuz. Biz aynen o duyguları yaşadık burada. Çok farklı duygular yaşıyorsunuz burada. 6500 kişilik bir amfiteyatro, kilisesi, işte Athena Tapınağı. Athena Tapınağı, yukarıdaki harika bir manzaraya sahip Athena Tapınağı. Videoda gördüğünüz hemen arkamızdaki dağın tepesinde bulunan bir akropol var. Ama oraya çıkamıyoruz. Bir tek orayı göremeyeceğiz sadece ama Sanırım aklımızda kaldı bayağı. Aklımızda kaldı. Orayla ilgili de bir bilgi toplayacağız. Ve çıkılabiliyorsa da çıkmanın yolunu arayacağız oraya daha sonra geldiğimizde. Ve buraya muhtemelen biz bir kez daha geleceğiz. Mevsim itibariyle görüyorsunuz çok soğuk, üşüdük. Daha fazla gezmek isterdik aslında. Evet. Şu an 4 tane pil bitirdik. Size Bayağı uzun bir çekim oldu burası. uzun bir çekim oldu. Nasıl bunu kısaltacağım bilemiyorum. Halen daha gözümüz içeride bizim. Gerçekten görülmesi gereken bir antik kent bence. Yani yolunuz bu taraftan geçer geçmez bilmiyorum ama işte Didim tarafına gidiyorsanız, o Ege, İzmir'den Töke'den Akdeniz sonra tarafına gidiyorsanız üst yolu kullanın. Dilek Yarımadası'ndan çıkıp üst yolu kullanırsanız yolunuzu çok uzatmış olmuyorsunuz. Burası için değer bence. kesinlikle. Aslında üst yol değil, bir alt yol. Üst yol otoban. Bu güzellikleri Evet. göstermeden sizi ovanın öbür tarafından direkt aşağıya indiriyor. Ama buraya mutlaka gelin. Bundan sonra bir antik kent daha var. Onu da görmüş olursunuz. Yani görmezseniz çok şey kaybetmezsiniz diyeceğimiz bir antik kent. Kesinlikle değil. Mutlaka gelip görmeniz gerekiyor. O zaman Yeni videolarda görüşmek üzere. hoşçakalın. Hoşçakalın. Evet, kent surları. Şu anda buradayız. Aslında arka taraftan girdik ama çıkış noktası olarak gözüküyor şu anda burası. Kent surları, şu gördüğünüz alan çok büyük, devasa bir alan. Şunlar da kent surlarının planı. Bu da Doğu Kapısı'nın rekonstrüksiyon çizimi. Yani böyle olduğu tahmin ediliyor.